Herkese selamlar. Ben Burak. Başlıktan ve kapak fotoğrafından da gördüğünüz gibi 12 bin liralık fiyat, 12 bin lira diyorum, artık 15 bin liraya çıktı. 15 bin liralık fiyatıyla iPhone 13 ile piyasada yaklaşık 2000 TL'ye bulabileceğiniz, zaten sıfırı kalmadı bu makinenin, 2000 liralık fotoğraf makinesi ile 15 bin liralık cep telefonunu karşılaştırdık. Bakalım hangisi nerelerde daha güzel çekmiş. Beni gerçekten şaşırtan bazı sonuçlar var. Bunların hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk fotoğrafımız gördüğünüz gibi bu ağaç. Ağaç yosunlanmış arkadaşlar. iPhone 13'teki fotoğrafa baktığımda Nikon D5100'dekine göre çok daha canlı, renkleri çok daha kontrastı yüksek, daha güzel bir fotoğraf görüyorum. Ama gerçekte Nikon D5100 gerçekliğe daha yakın arkadaşlar. Hani ben bu fotoğrafı çekerken de bunu söyledim. iPhone 13 birazcık abartıyor, böyle birazcık renkleri kızartıyor. Ama bu sayede gözümüze daha iyi gelmesini sağlıyor. Mesela Instagram'a falan hikaye atacak olsam iPhone 13'ümü, Nikon D5100'ümü kesinlikle iPhone 13'teki çekilerini atarım. Ama gerçeklik konusunda Nikon D5100'ün daha gerçekçi çektiğini söyleyebilirim. Sıradaki fotoğrafımız arkadaşlar, sizin de gördüğünüz gibi binalar. Bu binalarda Nikon D5100 arkadaki binada patlama yapmış. Arkadaki bina yani ampul gibi parlıyor, bembeyaz. iPhone 13'te ve Nikon D5100'de ayarlar otomatik arkadaşlar. Yani ne kamerada ufak bir ayarlar yapıldı ne de iPhone 13'te ayarlar yapıldı. Hiçbir fotoğrafa renk de atılmadı. Direkt olduğu gibi otomatik ayarlarda çekildi. Hiçbir ayar vesaire yapılmadan. Ama siz Nikon D5100'de ufak tefek ayarlar yaparak o patlamanın da önüne geçebilirsiniz. Mesela ISO değerini kısarsanız arkadaki bina patlamaz. Ama otomatik değerde arkadaşlar böyle bir patlama söz konusu. Patlama olmasa da iPhone 13'teki bina rengi olsun, yeşiller olsun. Burada gerçeğe daha yakın olarak iPhone 13'ü söylüyorum. Nikon D5100'ün yeşilleri ve bina rengi biraz gerçeklikten uzaklaşıyor. Sıradaki fotoğrafımız arkadaşlar çam ağacının bir dalı diyebilirim. Gördüğünüz gibi iPhone 13 renkleri dediğim gibi yine bir tık abartmış. Nikon D5100 yine gerçeğe daha yakın bir şekilde fotoğrafı çekmiş arkadaşlar. Ama arkadaki binaya baktığımda yine Nikon D5100 arkadaki binayı patlatmış. Ama iPhone 13 hem havanın rengini hem de binayı hiç patlatmadan çok güzel bir şekilde onları da gösterebilmiş. Ama renkler konusunda iPhone 13 bir tık böyle bir oynuyor gibi fotoğraflarla. Bu fotoğrafta da arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi bunun bir ismi vardı ama tam olarak ismini unuttum. Domatese benzeyen küçük şey diyeceğim. iPhone 13 çok daha güzel çekmiş. Hem yapraklarının rengini hem de o domatese benzeyen şeyin kırmızı tonunu çok daha güzel canlı çekmiş. Dediğim gibi sosyal medyada paylaşacak olsam kesinlikle iPhone 13'te çekilerini paylaşırım. Burada gerçeklik konusunda da iPhone 13'e puan veriyorum. Çünkü Nikon D5100 bayağı bir soluk çekmiş Nikon D5100. Burada iPhone 13 birazcık böyle bir tokatlamış Nikon D5100'ü. Ama bir zahmet zaten uçurum fiyat farkı var. Burada da sizin de gördüğünüz gibi yaprağı elimde tutarak hem kamerayla hem de cep telefonuyla çekiyorum ve karşımıza böyle görüntüler geliyor. iPhone 13 yine arka planı patlatmamış. Gökyüzünü 10 numara bir şekilde çıkarmış. Arkadaki evleri falan da 10 numara bir şekilde çıkarmış. Ama Nikon D5100 arkadaşlar arkadaki evleri de patlatmış. Gökyüzü de ne renk belli bile değil. Ama yaprağın tonuna, yaprağın rengine gelecek olursam gerçeklik konusunda Nikon D5100 daha gerçeğe yakın çektiğini söyleyebilirim. Yani yaprak, ben dışarıda da o an bu fotoğrafı çekerken Nikon D5100'deki gibi görüyordum. Arka planı bu kadar patlak görmesem de yaprağı en azından Nikon D5100'deki gibi görüyordum. Ama iPhone 13'teki gibi görmüyordum arkadaşlar ben çekerken. iPhone 13 ufak tefek böyle bir dokunuş yapıyor. Burada da 10 numara bir şekilde akşam güneşinin vurduğu küçük havuz diyeyim, aynen küçük süs havuzunu çekiyordum. Hem kamerayla hem de iPhone 13 ile sizin de gördüğünüz gibi ve karşımıza böyle bir görüntü geldi. Şimdi iPhone 13'te gökyüzü, uçağın izi, bulutlar çok daha güzel. Hani çok diyorum. Nikon D5100'e baktığımda ben havada bulutu görmekte biraz zorlanıyorum. Uçağın izi mi başka bir şey mi o da tam belli değil. Ama iPhone 13 gökyüzünü 10 numara bir şekilde çekebilmiş. Aynı şekilde arkadaki binaları da çok güzel bir şekilde çekebilmiş. Nikon D5100 arkadaşlar arkadaki binaları ve gökyüzünü çok güzel bir şekilde çekememiş maalesef. Tabi bunlar hani benim lensimde, benim ayarlarımla geçerli. Kameralarda birçok lens seçeneği, birçok ayar seçeneği olduğu için daha güzel fotoğraflar da çekebilirsiniz. Ben standart olarak 18'e 55 lensle ve otomatik ayarda çektiğim için bu tarz görüntüler aldım. Siz daha güzel lenslerle, daha güzel ayarlarla iPhone 13'tekine benzer görüntüler de çıkartabilirsiniz bu fotoğraf makinesinde arkadaşlar. Sıradaki fotoğrafımız bu gördüğünüz kırmızı ağaç. Kırmızı ağaç diyeceğim ben buna. iPhone 13 neredeyse böyle bir bayağı bir kırmızı çekmiş. Bir tık bordoya yakın gibi. Ama Nikon D5100 daha gerçekçi çekmiş arkadaşlar. Hani ben gerçekte de bu kırmızı ağacı
Nikon D5100'deki gibi görüyordum. iPhone 13 bir tık kırmızılaştırmış, birazcık abartmış yine her zamanki gibi. Şimdi de geldik bu gördüğünüz kırmızı çiçeğe arkadaşlar. Yine iPhone 13 her zamanki gibi ufak bir patlatmış renkleri. Yine kontrastı yükseltmiş ki gözümüze daha güzel gelsin diye, ki bunu da mantıklı yapıyor. Gerçekten gözümüze daha güzel geliyor. Ama gerçeklik konusunda Nikon D5100 yine fark atıyor iPhone 13'e. Ben o an gözümle Nikon D5100'deki gibi görüyordum. Hem çiçeği hem de bu şelaleyi. iPhone 13 bir tık arttırmış her şeyi. Şimdiki fotoğrafımız arkadaşlar, böyle bir yolu çektim. Hem havayı hem de yandaki binalar gözüksün diye. iPhone 13 havayı, yandaki binaları çok güzel bir şekilde ayırt edip çekebilirken Nikon D5100'ümüz her zamanki gibi patlatmış, ama dediğim gibi ufak tefek ayarlarla bu patlamanın önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik bu pembe çiçeğe. Buna da çiçek diyorum, yaprak aslında ama çiçek diyelim. Pembe çiçek arkadaşlar iPhone 13'te gözümüze çok daha canlı geliyor. Çok daha güzel geliyor. Arkadaki yeşil çam ağaçları da iPhone 13'te çok daha güzel geliyor. Ama ben gerçekte iPhone 13'teki gibi görmüyorum. Nikon D5100'deki gibi gördüm. Hem bu çiçeğin rengini hem de arkadaki çam ağaçlarını. Yine iPhone 13'ümüz birazcık abartmış her şeyi. Burada da gördüğünüz gibi sarı bir çiçeği çekiyoruz. Hem kamerayla hem de iPhone 13 ile. Bakalım hangisi sarı çiçeği daha güzel bir şekilde çekebilecek. Nikon D5100 gerçeğe daha yakın bir şekilde çekmiş ve burada bence Nikon D5100 daha da güzel çekmiş. Hani ben paylaşacak olsam bu sefer Nikon D5100'dekini paylaşırdım. Hem renkleri daha da uygun hem de daha güzel, daha canlı geliyor bana. Burada da sizin de gördüğünüz gibi böyle sarı ölüm tehlikesi yazan bir duba diyeyim. O dubayı çekiyorduk arkadaşlar. Hem kamerayla hem de iPhone 13'te. Ve bakalım burada iPhone 13'ümüz Nikon D5100'ü böyle bir dövdü. Böyle bir tokat attı. Sizin de gördüğünüz gibi zaten iPhone 13'te sarı tonları çok daha belliyken Nikon D5100 yine birazcık patlatmış. Ama dediğim gibi ISO değerlerini düşünerek başka ayarlar yaparak iPhone 13'teki gibi fotoğrafta oluşturabilirsiniz Nikon D5100'de. Şimdi de elimde bir su şişesi tuttum ve bunun resmini çektim arkadaşlar. Burada dikkat çeken şey hem su şişesinin renkleri hem de arkadaki kaldırımın tonları. Arkadaki kaldırım tabii ki de Nikon D5100'deki gibiydi. Yani gerçeğe daha yakın arkadaki kaldırım. iPhone 13'teki gibi bir kaldırım ben hatırlamıyorum. O biraz daha böyle bir detaylı çekmiş. Ama su şişesine gelirsem, su şişesinin, bu arada ilk defa bu kadar güzel söylüyorum. Su şişesinin hem kağıdının renkleri hem de tonları daha güzel bir şekilde çıkmış iPhone 13'te. Nikon D5100'ümüz bir tık böyle bir soluk, bir tık beyaz çıkmış. Yazılar konusunda da iPhone 13'te su şişesinin üstündeki, o etiketin üstündeki yazılar daha güzel okunuyor. Şimdiki fotoğrafımız ikisi de birbirine çok benzer çekmiş. Şelale diyelim arkadaşlar buraya da. Sizin de gördüğünüz gibi zaten baya benzer çekmişler. iPhone 13'te yine renkler bir tık daha böyle bir belirgin. Yine paylaşacak olsam iPhone 13'tekini paylaşırdım. Ama gerçekliğe Nikon D5100 daha yakın arkadaşlar. Şimdi de gördüğünüz gibi böyle bir yapraksız kalmış ağacı çekiyorum. Hem kamerayla hem de iPhone 13 ile bu gördüğünüz yapraksız ağacı çektim arkadaşlar. Ve sonuç olarak karşıma bu şekilde bir görüntüler çıkıyor. Nikon D5100'deki renkler iPhone 13'tekine göre çok daha güzel geldi bana. Burada birazcık şaşırdım açıkçası. iPhone 13 neredeyse ağaç dalında böyle kırmızı renk yapacak. Bir tık abartmış renkleri. Ama Nikon D5100 hem arkadaki çam ağaçlarını hem de bu gördüğünüz yapraksız ağaç dallarını daha gerçeğe yakın, daha güzel bir şekilde çekebilmiş. iPhone 13'ümüz burada geri kalıyor. Bu da son fotoğrafımız arkadaşlar. Nikon D5100 ve iPhone 13'ün karşılaştırmasındaki son fotoğrafımız. iPhone 13 burada gerçeğe daha yakın çekmiş. Normalde tüm fotoğraflarda zaten sizin de anladığınız gibi Nikon D5100 biraz daha gerçeğe yakın çekerken iPhone 13'ümüz bu fotoğrafta bir tık daha gerçeğe yakın çekmiş. Ben bu fotoğrafı çekerken hatırlıyorum. Hatta o anda demiştim iPhone 13 biraz daha gerçeğe yakın çekti diye. Nikon D5100 bayağı bir soluk çekmişti burada. Netlik konusunda arkadaşlar ikisi de birbirine çok yakın. İkisiyle de çok net bir şekilde fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Evet gençler, videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan yorumlardan fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma abone olup videoya like atıp paylaşmayı unutmazsanız da 10 numara olur. Kendinize çok cici davranın. Hoşça kalın. Bay bay.